Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere resim fırçaları hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz üzere gruplandırdım bazılarını. Bazılarını daha önceden zaten şu seti özellikle araştırarak aldım. Bunu size anlatacağım. Ama yanı sıra hiç vazgeçemediğim fırçalarım var. Bunlardan neden vazgeçemediğimi anlatacağım. Tabii bunları tekniklerine göre de birazcık bazılarını ayırdım. Size bunlar hakkında bilgi vereceğim. Ve dilerim ki resim yapan arkadaşlara faydası olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Şu gördüğünüz 2 tane fırçayla başlayalım. Bunları özellikle anlatmak istiyorum. Resme ilk başlayanların bu kadar fırça almasına hiç gerek yok bence. İlk etapta ama yalnız 2 tane de olsa kaliteli fırça almaya özen gösterin. Çünkü alacağınız kalitesiz fırçalar maalesef ki sizin güzel resim yapmanıza engel olacağı için, yani istediğiniz sonuçları alamayacağınız için sizi resim yapmaktan soğutma ihtimali çok yüksek. Bunu ancak 2 fırçayı da kullandığınız zaman aradaki farkı çok iyi anlayabilirsiniz. Şimdi bunlardan da önereceğim 2 tane numara var. Birisi 3 numara, birisi 6 numara. 3 numarayla çok ince işlere kadar girip çok ince işlere çalışabileceğiniz için 3 numarayı tavsiye ediyorum. Yani ben 3 numarayla çok bayağı bir istediğim sonuçları elde edebiliyorum. Dilerim sizler de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Biraz daha geniş alanlar için de işte 6 numarayı tavsiye ettim. 6 numara bunlar samur fırça oldukları için uçları inceliyor. Ve şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere biraz daha inceliyor uçları ve istediğiniz etkiyi yapmanız biraz daha kolay olabiliyor. Bu 2 fırçayı hem sulu boyada kullanabilirsiniz, hem yağlı boyada kullanabilirsiniz, hem de akrilik boyamalarda kullanabilirsiniz. Ayrıca kumaş, cam vesaire birçok alanda kullanabileceğiniz 2 tane fırça bu. Yani ilk etapta bu 2 fırça birçok işinizi görebileceğini düşünüyorum. Şimdi öncelikle bu fırçaları anlatmak istiyorum. Şimdi bunlar benim yıllardır kullandığım, en çok kullandığım, vazgeçemediğim fırçalarım. Bu fırçaların şöyle normal klasik samur fırçalar gördüğünüz üzere. Bu fırçalarla ben hem yağlı boya, hem sulu boya, hem akrilik, her türlü alanda kullanabiliyorum. Kumaşta, hepsinde kullanabiliyorum. Yalnız tabii bu boyaları kullanırken mesela sulu boya da kullandığım zaman ya aslında ayırmakta fayda var. Söylemek istediğim o. Çünkü sulu boyada kullandığınız fırçalar yağlı boyada kullandığınız zaman diplerine boya birikeceği için bunları kullanmak diğer alanlar, yani iyice temizleseniz bile diplerinde kalıyor. Ya da kumaş boyalarında kullanmak istediğiniz zaman kumaş boyamalarda da aynı şekilde ve akrilikte kullanıyorken de akriliklerde de fırçalar yıpranıyor. Mesela göstereyim bir tanesini size. Bu fırçam mesela akrilik zeminde kullandım bu fırçayı ve bayağı bildiğiniz yaktı. Yani çok kaliteli bir fırça olmadığı için, bunu gözden çıkarttığım için bunu kullanabildim zemin boyuyorken, ama çok kaliteli fırçalarınızı mesela akrilik boyamalarda kullanırken yani gözden çıkartırsanız kullanın diyeceğim. Yoksa öbür türlü gördüğünüz üzere bu hale gelebiliyor yani. E, Bu fırçaların içerisinde sizlere anlatmak istediğim bir de benim cam alanında kullandığım fırçalarım var. Bunların tüyleri mesela şunlar hatırladığım kadarıyla yurt dışından geliyordu. Ve yurt dışından yani bazıları eşek kılından yapıldığı ve farklı olduğu söyleniliyordu. Bize şu şekilde geliyordu. Ve biz bunları kendimiz diğer fırçalarımızın uçlarına takıp o şekilde kullanıyorduk. Cam boyada kullanıyorken bunlar gitgide dökülüyordu ve inceliyordu ve zamanla kullanılmaz hale geliyordu. Şuradaki gibi mesela. Şuradaki fırçanın haline dönüyordu. Ben hala bu fırçalardan bazen vazgeçemiyorum. Tinerle işte vesaire yağlarla yumuşatıp bazen bazı ince işlerimde yine kullanmaya devam ediyorum. Çünkü bunların fonksiyonu da çok farklı. Böyle uzun saplı, yani fırça uçları uzun olan fırçalar da bazen çok kullanışlı oluyor. Ben çok kullanıyorum.
Bunları da anlatmak istedim size. Buradaki fırçalarımızda yağlı boya. Daha çok yağlı boya da kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunların tüyleri daha bir farklı. Yani böyle daha bir sert, birazcık sert. Ama tabii bu fırçaları da kullanıyorum yağlı boyada. Hani ince işlerde bunları kullanıyorum. Ama bazı geniş alanlarda şunları kullanıyorum. Zemin boyuyorken şurada göreceksiniz işte bu fırçayı kullanıyorum. Yelpaze fırçalarım var. Bunları genelde manzarada falan kullanıyorlar. Manzara resimleri yapılırken kullanılıyor. Ama ben yani siz de aynı şekilde bazen bazı fırçaları amacı dışında çok farklı da kullanabiliyorsunuz. O artık sizin yeteneğinizle de bağlantılı bir şey. Mesela bu fırçayı ben daha önce bir videoda izledim. Bir arkadaş pek kullanamadığını, pek işe yaramadığını anlatmıştı ama değil. Çünkü ben bu fırçayı da çok kullandım zeminlerde. Mesela bulut vesaire yapıyorken de işe yarıyor bunlar. Mesela gökyüzünü çalışırken en çok kullandığım fırçalardan bir tanesi de bu benim. Yani tabii ben bunu o alanda kullanıyorum. Belki başkası daha farklı alanlarda da kullanıyordur. Yani bu birazcık sizin kendi şeyinizle de bağlantılı. Şöyle bunlar da yine zemin fırçaları. Yani bu fırçaları mesela zemin diyoruz falan ama çok farklı alanlarda ne bileyim mesela çimen falan da yapabilirsiniz. Hiç belli olmaz. Şimdi gelelim şu setime. Bu setimde bayağı yeni fırçalarım var. Bunu bu şekilde ayırmamın sebebi de aslında bir yandan da size fırçaların hem e, e, uçlarındaki malzemelerden biraz bahsetmek istiyorum hem de şekilleriyle alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi bunlar sentetik fırçalar gördüğünüz üzere. Kimisi samur, kimisi tamamen sentetik ve kedi dili dediğimiz mesela şu kedi dili dediğimiz fırça türü. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şurada kesik uç var. Gördüğünüz üzere böyle dümdüz bir fırça ucumuz var. Bu az önce de gösterdim, bu kullanılmamış olanı. Gördüğünüz üzere yelpaze dediğimiz fırça ucu. Ve bir de yan kesikler vardı. Şurada görebilecek miyim? O alttaki şey de var. Orada da anlatabilirim. Bir yandan spatula da var aslında. İşin içine bazen spatula da giriyor. O yüzden malzemelerim içinde spatulalar da var. Onları özellikle pastel boya çalışmalarında kullanıyorum. Ve şöyle daha farklı bir gördüğünüz üzere farklı bir fırça daha var. Bu da biraz daha ucu sert. Biz hanımların biraz makyaj malzemelerini de andıran türden bunlar ama bunlar da aynı şekilde mesela manzara resimlerinde falan kullanılabiliyor. Ben daha sonra bunları boya işlemi yaparken de ayrı bir videoda fırçaların fonksiyonlarını göstererek de bir çekim yapmak istiyorum. Şu anda sadece bir genel tanıtım yapıyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz üzere işte şu normal klasik fırça uçlarımız sivrilen türden ve bakayım daha farklı neler vardı. Şu an bu da şöyle bakın yan kesik fırça uçları. Yani çok eskiden aslında böyle bu tarz ayrımlar yoktu. Bu son yıllarda oldu ya da ben öyle biliyorum. Çünkü bizim okul dönemimizde bu kadar çeşit yoktu. Daha çok böyle şu düz samur fırçalar vardı. Ve biz bütün işlemleri bunlarla yapardık. Ama zaman içerisinde bunların çeşitlilikleri arttı. Gördüğünüz üzere yine benim şu uzun saplı fırça uçlarım. Bunları çok seviyorum ben. Çok kullanıyorum. Böyle olması aslında belki de bizim çalışmalarımıza daha da katkıda bulunuyor. İyi olduğunu düşünüyorum. Teknolojiden faydalanmanın da güzellikleri diyelim bunlar. Şimdi gelelim şurada orta yerdeki deminden beri gösterdiğim benim fırça setime. Bu fırça setimde yurt dışından ben sipariş verdim, geldi. Bunu almamdaki amaç aslında benim herhangi bir seyahat, bir yere gittiğim zaman bazen hani farklı alanlarda çalıştığımda yanımda setim olsun. Böyle bakın, şöyle, burası da naylon bu arada. O yüzden fırçanın ucu boyalar hani mesela kaldığı zaman kirletmesin diye kumaş bir dokusu var. İçerisinde spatulası da var, şöyle göreceğiniz üzere.
Ondan sonra şu şekilde fırça uçlarım gördüğünüz gibi. Bu çok yumuşak. Acayip yumuşak bir fırça. Ben bunu daha çok sulu boyada ve yağlı boyada kullanırım diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda gözden çıkarttığımda da akrilikte kullanırım diye geçiyor aklımdan. Şöyle bakın, yine bunun da yelpazesi var. Kedi dili var. Ondan sonra normal klasik uçlu fırçaları var. Yani bir de şunlar mesela en çok yağlı boyada kullanılıyor, bu tarz fırçalar. Bu tip fırçaların böyle uçları kısa olanları yağlı boya değil. Bazı çok tatlı çalışmalar oluyor. Onların içerisinde kullanıyoruz. Çok keyifli oluyor. İşte bu sette böyle zemin fırçası var. Ve bunu böyle kapatıp daha sonra, o yüzden bunu tercih etmiştim. Şöyle gördüğünüz üzere. Ve sonra bu seti böyle kapatıp istediğiniz yere seyahatte yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Dış yüzeyde gördüğünüz üzere böyle kumaş. Böyle hava alan galiba ketemsi bir kumaş. O açıdan da bayağı bir hani sağlam da bir kumaşı var. Bilmiyorum, ben bu seti beğendim. O yüzden de hani tercih ettim. Ve size benim finalde sunacağım sincap kılı 2 tane fırçam var. Yani bunlar profesyonellerin genelde çok kullandığı, yani sulu boya özellikle yaparken kullandığı özel fırçalar ve ben bu fırçaları çok beğendim. Gördüğünüz üzere şöyle ve şöyle. Bunlar yumuşacık ve şöyle suyla buluştuğu anda hemen toparlanıyor. Hemen istediğiniz ucu sivriliyor böyle gördüğünüz üzere. Ve bu şekilde de kullanım alanlarında kolaylık sağlıyor. Ve bayağı bir su tutma özelliği var. Büyük ihtimal boyayı da aynı şekilde. Yani bunları da ben daha sonra ayrı bir videoda sizlere bu fırçaları kullanarak nasıl kullandığımızı da gösteren bir video da hazırlayacağım. Bir sonraki videoda buluşmak üzere diyorum ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın, abone olmayı unutmayın diyorum. Sevgilerimle herkese böyle güzel resimler yapabileceği bolca malzemeler kısmet olsun diyorum. Sevgiler.